Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün yine örgülerde hayatınızı kolaylaştıracak harika bir püf noktasıyla karşınızdayım. Çok güzel böyle mağazalarda, vitrinlerde gördüğünüz o güzel bluzlar, kazaklar, hırkaların şöyle etek uçlarındaki lastik, böyle kol ağızlarındaki lastik ne kadar güzeldir değil mi? İşte aynı o şekilde hazır lastik atacağız. Bakar mısınız şunun güzelliğine, ne kadar düzgün duruyor ve esniyor ve hiçbir şekilde sarkma yapmıyor. Böylece dümdüz örgüler bile örseniz bu lastik sayesinde bütün örgüleriniz o vitrinleri süsleyen örgüler gibi olacak. Hazır mısınız yapmaya? Hadi başlayalım. Hazır lastiği Naco Cotonella ile atmak istedim çünkü tam böyle baharlık, yazlık bir ip renkleriyle, dokusuyla bunlarla belki güzel bluzlar, hırkalar yapmak istersiniz dedim. Böyle bir hazır lastik örersiniz, üzerine dümdüz örgü örersiniz. İkisini birleştirip bir bluz elde edersiniz. Cotonella nasıl bir ip? Sıfır atık bir ip, %60 yenilenebilir bir ip. %100 İtalyan Takada polyamitinden üretilmiş, %70 de premium akrilik, yani gayet dayanıklı bir ip. Dokusu o kadar güzel ki gerçekten şöyle elinize alıp dokunmanız lazım ve ben bu renge bayıldım. Eğer bu rengi de kullanmak istiyorsanız renk kodu 12721 ama gördüğünüz gibi birçok rengi var. Şimdi hazır lastiği nasıl atıyoruz? Bluzu öreceğimiz iple atmıyoruz. Bunu kullanmıyoruz. Ayırt edebileceğimiz farklı bir renkte iplikle ilk ilmeklerimizi atıyoruz. Daha koyu renk olur, daha açık renk olur. Ve bir ikinci özelliği de mesela 100 ilmeklik bir bluz başlıyorsunuz, 50 ilmek atıyorsunuz. Şimdi ben mesela 20 ilmeklik bir şey öreceğim size, 10 ilmek atacağım. Bunun nedenini biraz sonra çok net anlayacaksınız. Şimdi 10 ilmek şu farklı iple atıyorum. 10 ilmek attım. İlk sırayı ters örgü olarak örüyorum. Şimdi 5-6 sıra düz örgü öreceğim. Şöyle 6 sıra düz örgü ördüm. Şimdi bluzu öreceğim ipimi atıyorum. Yani onu bağlıyorum diğer ipe. Şimdi asıl ipimize geçiyoruz yani. Ters yüzünden bağlıyorum. Çünkü ip değiştirdiğim izler ters yüzünde kalmalı. Şimdi bu ipimle, gerçek ipimle örüyorum. 5-6 sırada bluz öreceğim ipimle düz örgü örüyorum. Düz örgüyü ördüm ve ters yüzünde, örgünün ters yüzünde lastik örgüye başlayacağız. Lastik örgü nasıl oluyordu? Bir ters, bir düz. Şimdi ilk ilmeği ters ilmek olarak alıyorum. Şimdi bu 10 ilmek 20 ilmeğe çıkacak. Bakalım nasıl olacak. İpi değiştirdiğim izler var ya şurada, bakın. Şurada görüyorsunuz. Şöyle çizgi, çizgi, çizgi. İşte onlardan ilmek çıkartacağım. Bakın şurada ilk ilmeğimiz var. İlk çizgimiz. İşte onu çekiyorum ve şişime takıyorum. Bir tane ilmek çıkartmış oluyorum oradan. Şöyle. Bir ters örmüştük. Şimdi o çıkarttığımız ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi yine şişteki sıradaki ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Yine aşağıdaki izlerden şişimi şöyle sokarak bir tane ilmeği çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Onu da düz örgü olarak örüyorum. Böylece 10 ilmek 20 ilmeğe çıkıyor. Yani onun için size diyorum 100 ilmeklik bir bluz başlayacaksanız 50 ilmek atıyorsunuz. Yine sıradaki ilmeği ters örgü olarak ördüm. Aşağıdaki izlerden bir tane ilmek çıkarttım. Onu da düz örgü olarak örüyorum şimdi. Bir ters, bir düz, böylece lastiğimi örüyorum. Şöyle yine öne alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum.
alttan şunu çekiyorum ve bir ilmek oluşuyor. Onu da düz örgü olarak örüyorum. Sonunda muhteşem bir lastik çıkıyor bu yöntemle. Gerçekten sihir gibi, çok kolay, çok basit. Bakar mısınız nasıl oluşuyor? Çekiyorum, ilmek oluyor. Düz örgü olarak örüyorum. Ters örgü. Aşağıdan ilmeğimi çıkartıyorum ve onu da düz örgü olarak örüyorum. Sonuna kadar hep bu işlemi yapıyorum. Sondaki ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Altta bir tane ilmek kaldı. Onu da şişime şöyle atıyorum ve onu da düz örgü olarak örüyorum. İşte hazır lastiği atmak, başlamak bu kadar kolay. Bakın oluştu bile. Diğer tarafta çok daha net göreceksiniz. Bakın bir torba gibi oldu. Torba lastik de deniyor buna. Ne kadar düzgün ve kalın oluştu. Bundan sonra bir ters bir düz olarak lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Birkaç sıra öreyim, daha çok ortaya çıksın. İşte bakın oluştu. Şimdi ne yapıyoruz bu alttaki parçayı? Direkt oradan kesip söküyoruz. Tek yapacağımız bu. Şurayı kestiğimiz zaman zaten sökülmeye başlıyor. Sadece şu bağladığımız yeri biz sökeceğiz. Sonra çektikçe geliyor. İşte diğer iple ördüğümüz parça tamamen gitti ve çok güzel hazır lastiğimiz ortaya çıktı. İşte bakın gayet düzgün, kalın, esnek, muhteşem görünüyor. Kol ağızlarında, etek uçlarında, yakada muhteşem bir alternatif ve çok güzel. Bunun üzerine dümdüz örgü örün, istediğiniz her şey çok daha düzgün görünecek. İşte gördüğünüz gibi hazır lastik atmak ve örmek bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde ve püf noktalarında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.